Ölen bir adamın karısı öldürülmeye çalışılacaktı, hayatta kalıp onu öldürmeye çalışan kişiyi ihbar edecekti. Böylece tüm şüpheler ortadan kalkacaktı. Her şeyin arkasında birisi vardı, Agustin Ram Martinez. Kurbanlarının izlerini öldürmeye çalıştığı kadının hayatta kalmasıyla, ihbar edilene kadar mükemmel şekilde yok etti. Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Agustin Ram Martinez, 28 Ağustos 1961'de San Patricio, Misiones'te Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İsrail'e taşındı ve orada bir hayat kurdu. Evlendi, ancak kariyerinde önemli bir dönüm noktasında, karısının şüpheli bir şekilde ölmesiyle geldi. Bu trajik olayın ardından Paraguay'da geri döndü. Interpol, uzun bir süre boyunca Martinez'i çeşitli suçlarla yakalamaya çalıştı, ancak delil yetersizliği nedeniyle onu suçlamak mümkün olmadı. Paraguay'a döndükten sonra Martinez'in organize suça katıldığı ve Arjantin'de birçok kez tutuklandığı iddiaları ortaya çıktı. Ancak bu iddiaların hiçbiri doğrulanamadı ve uydurma olarak kabul ediliyor. Martinez'in suçlarına ilişkin bilinen ilk olayda, 31 Mayıs 1993'te Arjantin'de Santa Fe sahasında meydana geldi. Bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çiftlik ustası Pascual Pedro Bianco'yu öldürdü ve daha sonra cesedi parçalayıp yakarak izini örtmeye çalıştı. Yakalandı, mahkum edildi ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezanın 1. yılında kaçarak Paraguay'a geri döndü. Kaçarken, 25 Ağustos 1994'te başka bir cinayet işlediği iddia ediliyor. Miguel Flores Garca adlı bir kamyon şoförünün cesedi yanmış, capucu gömülü bulunmuştu. Önceki suçlara benzediği için Martinez şüpheli hale geldi, ancak delil yoktu. 11 Nisan 1995'te Quindy'deki Ipoa çiftliğinin sahibi olan ve nene olarak bilinen sığır çiftçisi Ignacio Antonio Vargas'ı öldürdü. O sırada Martinez, Vargas'ın sekreteri ve koruması olarak çalışıyordu. Ancak bu suçun nedeni belirsizdi ve Arjantin'den kaçtıktan sonra Interpol, onun için yakalama emri çıkardı. Polisle şiddetli bir çatışmanın ardından 7 Kasım 1998'de Asunción'da yakalandı. Vargas cinayetiyle sadece bağlantısı olduğu için Martinez, bu cinayetten suçlu bulundu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeyken, Martinez, AMA bombalaması ile ilgili bilgi sahibi olduğu iddialarında bulunuldu ve bu nedenle 1993 cinayetiyle ilgili olarak 2001 yılında Arjantin'e iade edildiği ve cezasını çekmek üzere olduğu söylendi. Ancak serbest bırakıldıktan sonra tekrar Paraguay'a geri döndü. Son cinayet, 22 Mayıs 2018'de gerçekleşti. 54 yaşındaki avukat Lucilo Nicols Cardozo Salina, Martinez'den Encarnación'daki bir dava için yardım istedi. Ancak bu yardım talebi trajik bir sona yol açtı. Cardozo, Martinez tarafından öldürüldü, cesedi parçalandıktan sonra yakıldı. Martinez, bu cinayetin ardından tekrar tutuklandı ve yargılandı. Yargılama sürecinde Cardozo'nun kaybolmasının parmağının olduğunu itiraf etti, ancak onu öldürmediğini savundu. İddialara göre, kaçakçı olduğu iddia edilen Lucio Santiago Godoy Quinez, avukat Cardozo'yu teslim ederken $1000 karşılığında anlaşma yaptı ve Martinez bunu kabul etti. Cardozo tarafından yakalandıktan sonra onu Godoy ve diğer bir adam olan Alejandro Viller Fidaski'nin öldürüldüğü bir yere gömüldü. Martinez, bu suçun ardından cesedin ve kamyonun imha edilmesi görevini verilen kişileri ifşa etti. Martinez'in iddiaları, cinayetlerin çözülmesini hızlandırdı. Martinez, araştırmacılara cesedin nerede gömüldüğünü gösterdi ve birkaç gün sonra bulundu. Bu, Martinez'in suçlarını açığa çıkarmak, işbirliği için karar verdikleri bir dönemdi. Ancak bu noktada daha fazla detay ortaya çıktı.
Martinez, Brezilyalı suç örgütü PSICA'nın üyesi olduğunu iddia ettiği adamların cinayetleri işlediğini ve delillerin yok edilme görevini üstlendiğini belirtti. İddiaları desteklemek için cesedin nerede olduğunu gösterdi ve suç ortaklarını ifşa etti. Tüm bu gelişmelerin ardından Martinez, yargı karşısına çıkarıldı ve suçlarından dolayı ağır cezalara çarptırıldı. Hapishaneye geri döndü, kalan hayatını orada geçirmeye başladı. Ancak bir sonraki mahkemede, sürpriz bir tanık gelir. Bu kişi, Nélida Helena Borsato, ifadesine şöyle başlar: Pascual Pedro Bianco'nun trajik ölüm günüydü. Bir akşam evde otururken, aniden kapı çaldı. Pascual kapıyı açtı ve bir kişi içeri girdi. O kişi, Agustin Ram Martinez'di. Martinez, Pascual ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışmaya girmişti. Bu tartışma bir anda şiddet içeren bir yapıya dönüşmüştü. Nélida Helena Borsato, evdeki korkunç anıları hatırlamak istemiyorum, ama Martinez, Pascual'ı soğukkanlılıkla vurdu. Ayrıca cesedi parçalamaya ve yakmaya başladı. Bu sırada ben de yaralandım ama hayatta kalmayı başardım. Mahkeme daha fazla detay ister. Nélida Helena Borsato, evet, elbette der devam eder. Martinez, Pascual'in cesedini yakarken, beni de öldürmeye çalıştı. Ancak o sırada komşularımızın gürültümüzü duyması ve polisi aramalarıyla kurtuldum. Martinez, olay yerinden kaçmayı başardı. Nélida Helena Borsato'nun cesurca gösterdiği performansı ifade eden Agustin Ram Martinez'in suçlarının ortaya çıkmasında rol oynaması ve adaletin yerine getirilmesine yardımcı oldu. Nélida Helena Borsato'nun ifadesiyle birlikte, Agustin Ram Martinez artık adaletin önünde hesap vermek zorundaydı. Martinez'in daha önce gösterdiği suçlar hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmış ve resmi olarak, bu tehlikeli suçlunun peşine düşülmüştü. Martinez'in tutuklanması, uzun bir mahkeme sürecinin başlangıcıydı. Borsato'nun tanıklığı, Martinez'in cinayetlerini işlemekten kaçmasının artık imkansız olduğunu gösterdi. Mahkemede, Martinez suçsuz olduğunu iddia etse de, deliller karşısında çaresiz kaldı. Sonunda jürinin kararıyla Agustin Ram Martinez, cinayetler nedeniyle suçlu bulundu. Adalet, Martinez'in kurbanlarına ve topluma karşı mücadele eden suçlar karşısında cezasını bulmuştu. Nélida Helena Borsato'nun ifadesi onu adalete teslim etti ve toplum için daha güvenli bir ortamın kökenini bulmaya yardımcı oldu. Agustin Ram Martinez, gerçek adının Yahel Yamil Oskiski olduğunu iddia ederek, Körfez Savaşı sırasında savaşan İsrailli bir paralı asker olduğunu söylemenin yanı sıra, kendisini eski bir Mossad komandosu İsrail İstihbarat Servisi olarak da tanıtıyordu. Avukat onu kamyonuna aldıktan sonra, 2 uyuşturucu kaçakçısını öldürdüğünü ve daha sonra cesedi ve kamyonu ortadan kaldırma görevini kendisine verdiği bir bölgeye götürme görevini üstlendi. Bunun kanıtı olarak ise günler sonra aynı yerde bulunan cesedi gömdüğü bölgeyi polise gösterdi. Ancak daha fazla şüphelinin tutuklanmasına rağmen soruşturma, Cardozo Salina cinayetinde 3. şahısların katılımının reddedilmesiyle sonuçlandı ve sorumlu tek kişi olarak Martinez'e işaret edildi. Bir anda bu katilin avukatını yalnızca kamyonunu çalmak amacıyla öldürdüğü yönünde spekülasyonlar başladı. Martinez, masum olduğuna ve yalnızca cesedi gömdüğüne, ancak onu öldürmediğine dair güvence verdi. Bu arada çeşitli sorunlar nedeniyle duruşmaya 11 defa ara verildi. 6 Temmuz 2022'de nihayet Cardozo Salina'yı öldürmek suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın verilmesi sırasında polis memurlarına saldırdı ve sonunda etkisiz hale getirilip kelepçelenene kadar boğuştu. Şu anda 62 yaşında olan Martinez, 30 yıldan fazla bir süre boyunca, sırf zevk peşinde koşmak ve mükemmel suçu işlemek gibi basit bir gerçek yüzünden birkaç kişiyi öldürdü. Ancak suç kariyeri sona erdi. Daha önce de yaptığı gibi kaçamazsa, kahrolası katil günlerini parmaklıklar arkasında geçirecek. Bu sert ceza ile birlikte her şey Agustin Ram Martinez'in suç kariyerinin Tacum'daki bir hapishane hücresinde sona ereceğini gösteriyor. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?
Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.